Okay, everyone, thank you for coming to this seminar. Hepinize çok teşekkür ederiz bu seminere katıldığınız için. My name is Ken Rostron, and I've been involved with franchising in the UK and Europe for about 30 years. İsmim Ken Rostron. İngiltere'de ve Avrupa'da franchising konusunda yaklaşık 30 yıldan fazla zamandır çalışıyorum. And Efra is our consultant partner here in Istanbul. Ve ben Efrah bu arada. Ben de The Franchise Company'nin Türkiye'deki iş ortağıyım, danışmanıyım. Bugün başka bir arkadaşımız tercüme yapacaktı ama o katılamadığı için ben yapıyorum. Our topic is the key success factors in franchising. Ana konumuz franchising'deki anahtar başarı faktörleri. And we've broken them down into 5 key points. Ve biz bunu 5 temel noktaya bölüyoruz. Gerek kalmadı. Teşekkür ederiz. First of all, a tried and tested business model. Birincisi denenmiş ve test edilmiş bir iş modeli olması. The second key point is making sure that the recruitment process for bringing in new franchisees is correctly managed. İkinci önemli nokta franchise satış süreci, yani yeni franchisee'leri sisteme alma sürecinin iyi yönetiliyor olması. It's also very important that the initial startup support is successful and achieves what you and the franchisee are seeking to achieve. Ve üçüncü önemli nokta başlangıç desteğinin iyi veriliyor olması ki hem siz hem de franchisee'niz elde etmek istediği sonuçlara ulaşabilsin. The fourth point is communication. Dördüncü nokta iletişim. And the fifth point is the ongoing support and advice that you provide to your franchisees. Beşinci kısım ise devam eden destek ve tavsiyeler sizin franchisee'nize sağladığınız. If we look at the tried and tested business model, eğer yani birinci noktadan başlayalım açmaya konuyu. Denenmiş ve test edilmiş bir iş modeli olması. how long the business has been operating will depend on the type of business. Bu işin ne kadar zamandır yürüyor olduğu ve ne tür bir sektörde olduğu. For example, a retail business may be affected by seasonality, and therefore you may need a model that's been operating. Sorry, I cannot hear you well. I cannot hear you well. Maybe you should come closer. Right. Okay. The business model depends on the type of business that's operating. So, for example, a retail model will need longer to be tested than a simple franchise model that operates from home. Bu işin denenmiş ve test edilmiş bir model olmasını ölçerken de sektörel farklılıkları gözetmemiz gerekiyor. Örneğin perakende sektöründe bir işten bahsediyorsak bu işin daha uzun süreli denenmiş ve test edilmiş olmasını bekleriz. But what's really important is that the business model is tried and tested because that's what franchisees are buying into. Ama kilit nokta bu, yani hangi sektör olursa olsun işin denenmiş olması, yürüyen bir iş olması. Çünkü işte zaten franchisee'ler de bunu satın alarak geliyorlar sizin sisteminize. The next key point was the recruitment. İkinci kilit nokta daha önce de belirttiğimiz gibi sisteme katma, yani franchise satış olarak düşünebiliriz. The objective of the recruitment process is to make absolutely sure that the franchisee understands how the business operates.
Buradaki kilit nokta satış sürecinde franchise adayınızın yaptığınız işi nasıl yürüttüğünüzü iyi anlaması. And what their role and day-to-day responsibilities Ve involve. onların bu süreçteki günlük operasyonel görevleri ve sorumlulukları neler, bunları iyi anlamaları. You can break the recruitment process into a number of stages. Bu sisteme katma sürecinizi birkaç aşamaya bölebilirsiniz. And again, depending on the business model, it may be necessary for you to monitor the franchisee, the prospective franchisee, actually working in the business, especially if it was retail. Özellikle sektöre bağlı olarak yine değişen bir konu. Özellikle parakende sektöründen bahsediyorsak adayınızı gözlemlemelisiniz. Bu iş yani bu sektörde iş yapıyor mu? And again, a really important point is that the franchisee, the prospect, feels that they've been involved in the recruitment process. They understand how the business works. They understand the relationship that you expect to have with them. Yani buradaki kilit nokta franchise adayınızın da bir süreçten geçiyor olduğunu anlaması ve sizi anlaması, işi anlaması ve ondan beklentilerinizi anlaması. And that you give them whatever time they need within reason to go through the recruitment process so that they understand exactly what it is that they're committing to. Yani burada onlara ihtiyaçları olan kadar zaman ayırmalısınız ki ne yaptığınızı ve ne beklediğinizi iyi anlasınlar. Yani orada onlara emek harcamaktan çekinmemek gerekiyor. We also highlighted effective startup support. Üçüncü nokta efektif bir başlangıç desteği söylemiştik. What we mean by that is spending time during the first 3, or again if it was a retail model, 6 months, closely monitoring their actual performance. Burada kastettiğimiz şey ilk 3 ay, hatta retail sektörü için ilk 6 ay onları yakından izlemek, ne yaptıklarını gözlemlemek. And that performance is being compared with the business plan or the forecasts that were produced during the recruitment process. Ve burada şeyi kontrol etmek, yani onların gerçek performansı bizim o iş planında ya da hazırladığımız forecast'lerdekilerle örtüşüyor mu? So the next one that we highlighted was communication. Diğer bir nokta iletişimdi, bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi. If you think about a franchise system, eğer bir franchise sistemini düşünüyorsanız, you as the franchisor have the know-how and the experience that the franchisee wants. Siz franchiser olarak franchisee'nin ihtiyaç duyduğu deneyim ve bilgiye sahipsiniz. And so being able to communicate that to them is critical during the entire process. Ve onlarla iletişim kurabiliyor olmanız bütün sürecin iyiliği için çok önemli. So during the recruitment process, they understand, as I've already said, exactly what is expected from them. En baştan başlayarak işe, daha doğrusu sisteme katma döneminde onlardan ne beklediğinizi çok iyi bir şekilde anlatmış, iletmiş olmanız. And in return, how you will help and support them, especially during the first 3 to 6 months. Ve
karşılığında onlara ne tür destekler sağlayacağınız özellikle ilk 3-6 ay döneminde. So once we've got them recruited, the next step is induction training. Onları sisteme kattıktan sonra bir sonraki aşama başlangıç eğitimleri. And I can tell you from experience that the importance of induction training Deneyimlerimden de söyleyebilirim. Bu başlangıç eğitimi önemli. is that at the end of the induction training, they understand the business and you believe, and they can demonstrate to you that they're capable of operating the business and they've learnt everything that they need to know. Bu başlangıç eğitiminin önemi hem bütün işi onların öğreniyor olmaları hem de sizin onların bunu öğrendiğini ve bu işi yapabilir duruma geldiğini görebilmenizi sağlaması. And finally, induction training is the only time in the entire franchisee-franchisor relationship where you have their undivided attention. Ve şu nokta önemli ki bu başlangıç eğitim dönemi hem yani sizin franchiser ve franchisee olarak bütün ilişkinizde, bütün bundan sonraki süreçte onların tam konsantre bir şekilde sizinle iletişimde oldukları tek zaman. Herhangi bir başka öncelikleri olmadan, bölünmeden sizi dinleyebildikleri tek zaman. The launch of the franchise is another critical aspect of getting the business into their local marketplace. Kurulum da bu aşamada çok önemli çünkü yani bu işin onların bölgesinde başlamasını sağladığımız o kurulum dönemi de çok önemli. And spending time with them, checking that they're comfortable and that they are ready to slowly take control of the day-to-day operation. Onlarla zaman geçirip görmek ve onların yavaş yavaş işi onlara bıraktığınızda bu işi gündelik operasyonlarını yönetebilir hale geldiklerini görmeniz açısından önemli. And that starts to cement the relationship between the franchisor and the franchisee, which is really a kind of partnership. Ve bu nokta franchisee ve franchiser arasındaki ilişkinin gerçek bir ortaklık noktasına dönüştüğü nokta oluyor. It isn't usually an equal partnership because it's the franchisor's business and know-how that the franchisee wants to acquire. Tabii ki bu eşit bir ortaklık değil. Çünkü bu iş franchiser'ın işi ve franchisee onun know-how'ı için yani bilgisi için bu sisteme dahil oluyor. And so the franchisor wants to keep control in a gentle way. We call it a light touch, but it means that you have a relationship with the franchisee and you want them to follow the operating manual. Franchisee'nin iş yapmasını kontrol altında tutmak yani yönetmek istiyor ama tabii bu kibar bir yönetim olmalı. Sorry, I missed the last part. It was just simply that you want the franchisee to feel comfortable. Okay. And the franchisor actually owns the know-how and it's the way that they manage. Okay. Yani dediğim gibi bu franchiser işini yönetmek ve kontrol etmek istiyor. Çünkü hani bu sisteme katılma sebebi franchisee'nin know-how ve franchiser'ın beklentisi franchisee'nin bu işi onun operasyonel kitapçığına uygun olarak yürütüyor olması. Ve bunu yaparken de hani rahat hissetmesi. Herhangi bir şekilde bir baskı hissetmemesi. And that leads into the last point, which was ongoing support and advice.
Ve son olarak devam, yani 5. nokta süregelen destekler ve tavsiyeler bölümü. Because the way that the relationship is managed has a huge impact on the success and the results that the franchisee is able to generate with your help and support. Bu ilişki ve iletişim yönetimi franchisee'nin elde edeceği başarıları ve sonuçları etkileyecek. And if the previous points, if the recruitment has gone and been managed correctly, Eğer bir önceki aşamaya dönersek sisteme katma, yani franchise satış başarılı bir şekilde yönetildiyse and the induction training has been provided satisfactorily, başlangıç eğitimi tatmin edici bir şekilde verildiyse and if in the first, let's say 3 to 6 months, you mentor them ve 3-6 aylık dönemde onları iyi izlediyseniz, onlara mentorluk ettiyseniz but very carefully monitor their actual performance, burada onların gerçek performansını iyi izlemeniz gerekir. then investing that time will produce the results that you're looking for. Ve onlar için bu ayırdığınız zaman aslında sonrasında almak istediğiniz sonuçları doğuracak. Because the franchisee will have realized the value in the tried and tested business model. Çünkü o noktada franchisee bu denenmiş, test edilmiş iş modelindeki değeri anlıyor olacak. And actually when it then comes to recruiting more franchisees, Ve bu sizin daha fazla sisteme daha fazla yeni franchise'lar katmanıza imkan tanıyacak. they will be very good salesmen for you. Onlar aslında sizin için çok iyi birer satışçı olacaklar. Sizin mevcut franchise'leriniz. Okay, well, thank you for listening. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. It's a fairly short time to go over such a large topic. Bu kadar geniş bir konu için kısa bir seminer süresi oldu. But it is a case of making sure that everything is dealt with correctly and thoroughly. Burada önemli olan yapılması gereken her şeyin doğru bir şekilde ele alınması. There aren't any quick fixes, easy, Kolay, fast way forward. yani bunlar için kestirme yollar yok maalesef. Okay, so thank you. Question and answers. Yeah? Yeah. Sorularınız varsa yardımcı olabiliriz. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Teşekkür ederiz. Bu arada bu 3 gün boyunca, yani fuar süresince biz de A106'dayız. Sorularınız olursa ve daha detaylı görüşmek isterseniz sizi bekleriz. Teşekkür ederiz.